Oyunlar her ne kadar günümüzde zaman doldurmak için oynanıyor gibi gözükse de aslında oyunların amacı insanlara bir şey kazandırmaktı. Asla boş bir aktivite değildi. Çocuklar oyunlarla büyür, hayata hazırlanır, yetişkinlerse yine kendilerini geliştirmek için oyunlar oynardı. Biz de zaten ekranlara gömüldüğümüz bu zamanlarda kendinizi geliştireceğiniz, geliştirirken de eğlenebileceğiniz 5 kutu akıl oyununu sizlere öğretmek istiyoruz. İlk oyunumuzun adı Koridor. Piyonlarla oynanan bu oyunda ilk kimin başlayacağı kura yoluyla belirlenir. Bu oyunda 9'a 9'luk bir tahta var. Kareleri oluklara ayırıyor. Bu oluklara sahip olduğunuz 2 kare uzunluktaki engelleri yatay şekilde yerleştirerek rakibinizin piyonunun sizin önünüzdeki alana ulaşmasını engellemelisiniz. İki taraftan biri piyonunu karşı tarafın başlangıç satırına ulaştırdığında oyun biter. Oyunun bazı kuralları da var. Örneğin bir piyonu engellerle tam olarak kapana kıstırmanız yasak. Her zaman piyonun kurtulabileceği bir boşluk bırakmanız gerekiyor. Ayrıca bir elde ya piyon ilerletmeniz ya engel koymanız gerekiyor. İkisini aynı anda yapamazsınız. Piyonlar ileriye, geriye, sağa ve sola hareket edebilir ancak çapraz hareket yapamaz. İki piyon karşı karşıya geldiğinde el kimdeyse o piyon diğer piyonun üzerinden atlar. Engellerin gösterildiği şekilde bir artı oluşturması kural dışı. Bu oyunda kazanabilmek için hem engelleri doğru yerlere koymalı hem de rakibinizin koyduğu engellerden piyonunuzu kolayca kaçırmalısınız. İkinci oyunumuz Pentago. Bu oyunda siyah ve beyaz olmak üzere 2 adet oyuncu var. Hangi rengi hangi oyuncunun alacağına kura yoluyla karar verilir. Oyuna önce siyah topları olan oyuncu başlar. Oyun tahtası üzerinde toplam 36 adet yarım küre şeklinde çukur ile her bir oyuncu için 18 adet siyah veya beyaz toplar var. Oyun tahtası kendi etrafında dönebilen 4 adet 3'e 3'lük tabladan oluşuyor. Bir oyuncu oyun tahtası üzerindeki çukurlardan herhangi birine topunu bırakır ve daha sonra 4 tabladan herhangi birini saat yönünde 90 derece çevirir. Ancak şöyle bir kural var. Çevrilen tablanın üzerinde en az bir adet top olması gerekiyor. Kendi topu veya rakibinin topu hiç fark etmez. Oyundaki amaç ise yatay, dikey veya çapraz olarak kendi renginden 5 taşı peş peşe sıralamak. Eğer top koyacak yer kalmadıysa ve hala beşli sıralama olmadıysa oyun berabere biter. Üçüncü oyunumuzun adı Kulami. Bu oyunda siyah ve kırmızı oyuncular var. Hangi rengi hangi oyuncunun alacağına kura yoluyla karar verilir. Oyunda farklı şekillerde toplam 64 çukura sahip 17 adet tabla ve 28'er adet siyah ve kırmızı top ile bir de bu oyuncuların son yerleştirdiği topun üzerine koymak için birer pul bulunur. Tablaları farklı yerleştirme yöntemleri olsa da uluslararası turnuvalarda genellikle gösterdiğimiz yerleşim düzeniyle oynanır. Siyah topları olan oyuncu herhangi bir çukura topunu bırakarak oyunu başlatır ve pulunu topun üzerine yerleştirir. Kırmızı topları olan oyuncunun topunu bırakabilmesi için 3 kural olduğunu unutmayalım. İlki, kişi kendi topunu rakibinin topunun bulunduğu yatay ya da dikey bölümlerine yerleştirmek zorundadır. Kulami için bir diğer kural ise rakibin topunun bulunduğu tablo üzerine ilk seferde bir top konmaz. Ayrıca yine ilk sefer hangi tablo üzerine top konmuş ise ikinci seferde aynı tablo üzerine top konulamaz. Oyuncu daha sonraki ellerde ise istediği gibi davranma şansına sahiptir. Oyun dikey ya da yatay hamle yapma şansı kalmayana kadar devam eder ve daha sonrasında puanlama işlemine geçilir. Oyunun asıl kısmı puan hesaplamadır. Oyuncular kendi renginin herhangi bir sıra oluşturup oluşturmadığına bakarlar. 5 ve 5'ten fazla aynı sayıda ve aynı renkte bilyenin yatay, dikey ve çapraz olarak birleşmesiyle ilk puan hesaplanır. Bu puan vektörel puandır. Aynı renkteki bir taşın birden fazla vektörel puanı olabilir. İkinci olarak oyuncular kendi renginin en büyük alanını tanımlar. En büyük alan birbirine sadece yatay ve dikey doğrultuda birleşik olan bilye sayısına bağlıdır. Oyuncular bilye sayılarının toplamına göre puan kazanırlar. Bu puan en büyük alan puanlamasıdır. Son olarak oyuncular tablaları siyah-kırmızı bilye fazlalığına göre alırlar. Aynı sayıda kırmızı ve siyah bilyenin olduğu tablalar alınmaz. Puanlar tabladaki bilye sayısına göre değil, hazne sayısına göre verilir. Örneğin 4 hazneli bir tablanın puanı 4 olur. Bu puanlamaya da adacık veya tabla puanlaması denir. Oyun sonunda 3 farklı puanlama türü elde edilir. Vektörel, en büyük alan ve adacık tabla puanlaması. Siyah ve kırmızı bilyelere ait bu 3 puanlama yapıldıktan sonra
alt alta yazılarak toplanır. En yüksek puanı alan oyuncu oyunu kazanır. Eğer sonuçlar eşit çıkarsa oyun berabere biter. Dördüncü oyunumuz Kuarto. Bu oyunda 4x4'lük bir oyun tahtası var. Oyuna ilk kimin başlayacağı kura yoluyla belirlenir. Oyunda hepsi birbirinden farklı 16 taş ve taşları niteleyici 4 tane özellik bulunuyor. Uzun veya kısa olma, kare veya yuvarlak tabanlı olma, siyah veya beyaz olma ve son olarak delikli veya deliksiz olma. Oyunun amacı aynı özellikteki 4 taşı yatay, dikey veya çapraz olarak sıralayabilmek. Bu oyunun bir de can alıcı noktası var. Rakibinizin hamle yapacağı taşı siz seçip ona veriyorsunuz. Bu yüzden kazanmak için hem rakibinizin size verdiği taşları doğru yerlere yerleştirmeniz hem de rakibinize yerleştirdiğinde avantaj elde edemeyeceği taşlar vermeniz gerekiyor. Beşinci ve son oyunumuzun adı ise Abalon. Bu oyunda altıgen tabanlı toplamda 61 adet çukurdan oluşan bir oyun tahtası ve 14'er adet siyah ve beyaz top var. Toplar oyun başladığında gösterildiği gibi yerleştirilmesi gerekiyor. Hangi rengi hangi oyuncunun alacağına kura yoluyla karar verilir. Oyuna önce siyah topları olan oyuncu başlar. Oyun platformunda toplarınızın gidebileceği 6 tane yön vardır. Toplarınızı tekli, ikili ya da üçlü olarak bu 6 yönden birine hareket ettirebilirsiniz. Yalnız her hamlede sadece bir birim gidebilirsiniz. Toplarınızı dörtlü ya da beşli olacak şekilde hareket ettiremezsiniz. Oyunun temel ilkesi sumo güreşine benzer şekilde rakibin de toplarını ettirmektir. Zaten bu yüzden Avalon oyununda buna Sumito adı verilir. Sumito için 3 ihtimal vardır. 3 top 1 topu itebilir, 3 top 2 topu itebilir ve 2 top 1 topu itebilir. 3 top 3 topu, 2 top 2 topu ya da 1 top 1 topu itemez. Buna Avalon oyununda denge adı verilir ve bu toplar kilitlenir. Gösterildiği şekilde sizin 4 topunuz rakibinizin 2 topuyla karşı karşıya geldiğinde ise karşılaşma noktasından itibaren 3 top sayılır ve ittirilir. Ancak 4. top hamleye dahil edilmez. Oyunun amacı doğru bir strateji kurup rakibinize ait 6 topun oyun alanının dışına atmaktır. 6 topu ilk dışarı atan oyunu kazanır. Masa üzerinde oynanan akıl oyunu önerilerimizin sonuna geldik. Kağıt kalem ile oynanan akıl oyunlarını önereceğimiz videomuz ise ileriki bir zamanda sizlerle olacak. Tüm izleyicilerimize iyi eğlenceler dileriz.